Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere daha önce hazırlamış olduğumuz performans ölçer grafiğinin farklı bir biçimini nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Önce nasıl çalıştığına bir bakalım. Bu grafiği veri doğrulama yöntemiyle hazırladım. Burada bir seçim listemiz var. Bu listeden seçtiğim zaman buradan seçim yaptığımda grafikte seçim yaptığım değere göre ilgili alan gösterilmektedir. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için sayfa 2'ye geliyorum ve şuraya performans yazıyorum. Buradaki hücreye veri doğrulamayı uygulamadan önce grafiğimizin asıl verisini oluşturalım. Bunun için buraya 3 tane 10 yazıyorum. Altına da 70 diyorum. Toplamda 100 oluyor. Burası seçiliyken ekle. Şuraya geliyorum ve halka grafiğini seçiyorum. Şuradan grafik başlığını ve göstergesini kaldırıyorum. Bu seçiliyken biçimden şekil dolgusu dolgu yok diyorum. Ana hat yok diyorum. Şuradan şunu seçiyorum. Şurası seçiliyken çift tıklıyorum ve buradan dolguya gelip dolgu yok diyorum. Şunu seçiyorum. Düz dolgu. Kırmızı diyorum. Şunu seçiyorum. Düz dolgu. Turuncu ve şunu seçip yine düz dolgudan yeşili seçiyorum. Şunu seçiyorum. Buradan yine ana hat yok diyorum. Görünümden şuradan kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Şimdi yapmamız gereken şu grafiğin bu görüntüsünü döndürmek olacak. Yani şuradaki gibi yapmamız gerekiyor. Bunun için de şöyle bir hesaplama yöntemi yapacağız. Buranın toplamı 100. Şuraya 100 yazıyorum. Dairemizin çapı 360. Bunu yazıyorum. Ve buradaki her 10 için şuraya 10 diye ifade ediyorum. 10'un yani %100 değerindeki 10'un 360'daki değerine bakacağız. Buraya 36 yazıyorum. Yani 360'ın %10'unu alıyorum. Buradaki 70 için ise şuraya 70 yazmadan önce şunu hesaplayacağız. Şuradaki şu hattın bulunduğu alan 0'ı gösteriyor. Bunu şöyle göstereyim. Sağ klik veri serilerini biçimlendir diyorum. Burada gördüğünüz gibi şu çizgi 0 dereceyi gösteriyor. Şöyle ilerlettiğim zaman değer görülüyor. Yani 9 dereceye çevirdim burasını. Tekrar burayı 0 alalım. Şimdi burada yapmamız gereken bizim şuradaki 3 tane onluğu yani şu görüntüyü şuradaki gibi çevirmek. Bu her bir 10 şuradaki 10'u temsil ediyor. Bu beyaz da şuradaki yeşil 70'i temsil ediyor. Yani şöyle yapacağız. Buradaki 10'un 3 tane 10'un toplamı 30. Yani şunun yarısını alıp şuraya şu alana getireceğiz. Yani 15'i buraya getireceğiz. Bu yüzden de buraya 70 değil 70 artı 15 olan 85'i yazıyorum. Enter diyorum. Şuraya da shift eşittir diyorum ve doğru orantıyla değeri buluyorum. Parantezi kapatıyorum. Bölü. Yani benim yapmam gereken burayı 306 dereceye getirip şuradaki değeri 306'ya getirdiğim zaman istediğim şekli alacağım. Hemen yapalım. Evet, istediğim sonuca ulaştım. Şunu kapatalım. Şurayı biraz büyüteyim. Şu içteki grafiği de az bir şey büyütelim. Şuraya geliyorum. Veriden veri doğrulama diyorum ve şuradan listeyi seçiyorum. Şuraya öncelikle zayıf, noktalı virgül, orta, noktalı virgül ve i yazıyorum. Tamam deyip şuradan bir tanesini seçiyorum.
Şimdi de gösterge grafiğimizi hazırlayalım buradaki. Bunu şöyle yapacağız. Tam ortasına gelecek şekilde şu kırmızının ortasına, turuncunun ortasına ve yeşilin ortasına gelecek şekilde değerlerimizi saplatacağız. Bu biliyorsunuz her birisi 10'du. Yani burası 5 olacak, 15 olacak ve 25 olacak şekilde. Şimdi formülasyonu yapalım. Bunun için eğer formülünü kullanacağım. Eğer şurası eşit kötü ise %5. Eğer şurası eşit iyi ise %15, değilse %25 olmalı. Parantezi kapatıyorum. Enter. Bu formülde bir sorun var. Tamam diyorum. Evet. Yanlış. Yüzdeyi yanlış yere koymuşuz. Şunu şuraya koyup şunları silmem gerekiyor. Aynı şekilde şunlarda da. Yani başa değil rakamdan sonraya yüzdeleri koymam gerekiyor. Şunları düzeltiyorum. Enter. Evet diyorum. Tamam. Şimdi burada bir hata var. Evet. Kötü değil zayıf olması gerekiyor şuranın. Şimdi bakalım. Şuranın da orta olması gerekiyor. Hep yanlış kurgulamışız. Şimdi oldu. Şimdi gösterge grafiğimizi verilerini hazırlayalım. Buraya geliyorum. Şuradan girişten şunu yüzde yapıyorum ve şimdilik 1 yapıyorum. Daha sonra değiştireceğim bunu. Şuraya geliyorum. Shift eşittir diyorum. 1 eksi topla formülünü kullanacağız burada. Ve şurayı toplayıp çıkaracağız. Şimdi şuraya geliyorum. Veri seç diyorum. Ekle. Şurayı performans diye seçiyorum. Burayı da şunları seçiyorum. Tamam. Tamam diyorum ve şurada dıştaki grafiği seçip grafik türünü değiştir diyorum ve şuradan performansa gelip pasta grafiği seçiyorum ve ikinci ekseni tıklıyorum buradan. Tamam diyorum. Sağ klik veri serileri biçimlendir diyorum. Dolguya geliyorum ve buradan dolgu yok diyorum. Şunun açısını diğerinde olduğu gibi şurayı 306 yapıyorum. Ve şunu şimdilik 10 yapacağım. Şunu çift tıklayıp şuradan dolgusunu siyah yapacağım. Ve şurayı tekrardan 1 değil de 0.5 diyeceğim bu sefer. 0,5. Şunu seçip biçimden ana hat olmasın. Şimdi etiketlerimizi ekleyelim. Etiket kutusuna geliyorum buraya. Öncelikle zayıf yazıyorum. Bu seçiliyken şuradan biçimden dolgu yok, ana hat yok diyorum. Ve girişten yazıyı beyaz yapıp bold ve kalın yapıyorum. Şuraya getirip şu şekilde döndürüyorum. Şunu kontrole basılı bir şekilde kopyalıyorum. Şuraya orta. Biraz daha döndürüyorum. Ve bunu siyah yapıyorum. Tekrar bunu kontrole basılı bir şekilde tutup döndürüp şuna da iyi yazıyorum. Tekrar ekle. Şekillerden
Şu daireyi seçiyorum. Şuraya tıklıyorum. Ve buradan bunu 0.3 veya 5 0,3 diyelim. Önce 0,3. Çok küçük oldu. Biraz daha 1 yapalım. Biçimden, efektlerden şunu seçelim. Şimdi cam efektimizi yapalım. Bunun için yine ekleden şekiller diyorum ve şunu seçiyorum. Şuraya tıklıyorum. Şunu kapatalım. Şunu tıklıyorum ve bunu büyütüp şu şey kadar, grafiğimiz kadar büyüteceğiz bunu. Hatta şöyle yapalım. Şekli biçiminden de saydamlığını arttıralım şunun ki görebilelim diye. Sarı noktalardan tutup şöyle şunları değiştireceğiz yerlerini. Şu şekilde. Bunu tabii ki büyüteceğiz grafiğe oturması için. Şunu daha sonra hallederiz. Bunu biraz ayarlaması zor gibi. Oklarla da sağa sola çektirebilirsiniz ayarlamak için. Evet, olduğu gibi. İsterseniz bunu bu şekilde bırakabilirsiniz. Renk olarak transparanlığını biraz daha, saydamlığını biraz daha arttıralım. Yani bu şekilde de bırakabilirsiniz. Çünkü ben şöyle yapmıştım bir öncekinde. Şu şekilde bunu yapalım isterseniz. Bu şekilde de bırakılabilir. Cam görüntüsü verdi çünkü. Ben böyle bırakmak istiyorum ama size nasıl yapıldığını göstereyim. Öncelikle şu saydamlığı sıfırlayalım. Daha sonra buradan biçimden şekil efektleri ve şunu cam görüntüsünü seçiyoruz. Buradan da dolgusunu şu şekilde verdiğimizde şu görüntüye ulaşmış olacağız. Ben geri alıyorum. Bu şekilde bırakmak istiyorum çünkü. Şimdi son bir kontrol yapalım. Şuraya gelelim. Zayıf dediğimizde burada, orta ve iyi. İstersek şu cam arkaya gönderebiliriz. En arkaya gönderelim. Bu şekilde de olabilir. Performans grafiği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.